Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere bu videoda bir model tarifi yapacağım. Modelimi anlatmak için şişime ilmeklerimi atıp hazırladım ben. 2 çizgi haroşa ördüm. Daha sonra da düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sırada örgü ördüm. Modelin daha anlaşılır olması için. Hem de vakit kaybı olmaması için. İlmeklerimizi sayıyoruz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane ilmeğim var şişimde. Bir tane kenar ilmeğim var. Sağ yönde devamında modele dahil olmayan bir ilmeğim var. Sol yönde de bir tane kenar ilmeği ve modele dahil olmayan bir ilmeğim var. Modelim 4 ilmek ve 6 ilmeğin katlarından oluşan bir model. 4 sırada tamamlayacağız modeli. Daha sonra ikinci modeli de dönüşümlü olarak ilmeklerin yerini değişerek kuracağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Şişimde 2 tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeği şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişime örmeden devamındaki ilmeği düz örüyorum. Düz ördükten sonra örmeden aldığım ilmeği de düz örüyorum. 2 ilmeğin yerini değiştirerek ördüm. Sol yöndeki şişimden 2 tane ilmek alıyorum. 4. sıradaki modelin 4. ilmeği 3. sıraya alıp düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği düz örüyorum. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düzden sonra 7. ilmeği şişime alıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime alıp bu ilmeği de düz örüyorum. Karşı yönden 1-2 tane ilmeğimi sağ yöndeki şişime aldım örmeden. Daha sonra ilk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime takıp ikinci sıradaki ilmeği öne alıp düz ördüm ve diğer ilmeği de düz ördüm. Modelimizin birinci sırası böyle örülecek. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek daha düz örüyorum. Yine 7. ilmeği örmeden şişime alıp ikinci sıradaki ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmeği sol yöndeki şişime taktım. Düz ördüm. Şişimde 4 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeği yine sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci sıradaki ilmeği öne alıp düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği örüyorum. Modele dahil olmayan bir ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüp şişime alıyorum. Ters yüze ikinci sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz ve tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Tüm ilmekleri ters öreceğiz. Üçüncü sıra düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Modele dahil olmayan bir ilmeği de örüyorum. Şişimde 2 tane ilmeğim var. Daha sonra 4 ilmek model ilmeğinin ilk 2 tanesini sağ yöndeki şişime alıp ilk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime taktım ve ikinci sıradaki ilmeği öne alıp düz ördüm. Devamındaki ilmeği de düz ördüm. Daha sonra yine 2 ilmeğimiz var. Model ilmeğimiz, ilk ilmeği şişimize alıyoruz örmeden sağ yöndeki şişimize, devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği
tekrar sol yöndeki şişimize takıp düz örüyoruz. Yine 6 ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ilmek. 6 ilmekten sonra 7. ve 8. ilmeği şişime aldım. 7. ilmeği önce takıp 8. ilmeği öne alıp düz ördüm. Devamındaki ilmeği de düz ördüm. Sol yöndeki şişimdeki ilk ilmeği şişime örmeden aldım. 2. ilmeği örüp diğer ilmeği sola kaydır yaptım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 7. ve 8. ilmeği şişime alıp 7. ilmeği sol yöndeki şişe takıp daha sonra bu ilmeğimi de takıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Karşı yöndeki 2 model ilmeğini bir tanesini örmeden şişime alıp 2. ilmeği örüyorum. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime takıp düz örüyorum. Bir ilmeği, modele dahil olmayan ilmeği ördüm. 3. sıramızı tamamladık. Ters yüz 4. sıra. Tüm ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. İşlem olmadığı için çok da yavaş örmeyeceğim bu ilmeklerimi. Tamamladık. 4. sırayı düz yüze dönüyoruz. Şimdi 2 sıra örgü öreceğiz arkadaşlar. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra yine model kurulumu yapacağız. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de örüp düz yüzde modelimizin ikinci aşamasını tarif ediyorum. Tamamladım 2 sıra örgüyü. Şimdi tekrar model kuracağız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında modele dahil olmayan bir ilmeğimizi de örüyoruz. Modelimizi bu kez bu kısımda 6 ilmeğin ortasına kuracağız. Bir tane bir yönde düz ilmek, bir tane bir yönde düz ilmek kalacak ve biz bu 4 ilmeğe model kurulumu yapacağız. Onun için 1 2 3 4 tane model ilmeğini örüyorum. Bir tane de düz ilmek örüyorum. 4 ilmeğin ilk ikisini, birinci ilmeği sağ yöndeki şişime alıp diğer ilmeği düz örüyorum. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime takıp düz örüyorum. Diğer 2 ilmeğe de tersini yapıyorum. İlk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime takıp ikinci sıradaki ilmeği önce örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek daha düz örüyorum. Yine ilk ilmeği şişime alıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime takıp yine düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğin yine yerlerini değiştiriyorum. Sağa kaydır yapıyorum. İlk önce kaydırdığım ilmeği, daha sonra diğer ilmeği düz örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Devamındaki modele dahil olmayan ilmeği de örüyorum. Örgülerinizde model kurduğunuzda bantla model arasına birer tane ilmek eklerseniz daha güzel olacaktır arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum.
Ters yüz modelimizde ikinci sıra. Düz yüzdeyiz. Modelimizin ikinci aşamasındaki üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek düzden sonra 4 tane model ilmeğinin ilk 2 tanesini şişime alıyorum. İlk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime takıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum ve örmeden taktığım ilmeği de düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimizi şişime alıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği düz örüyorum şişime takıp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Yine model ilmeklerinden 4 tane olanının ilk ikisini sağ yöndeki şişime alıp birinci sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime takıp ikinci sıradaki ilmeği takıp düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği de düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden şişime alıp dördüncü ilmeği düz örüp üçüncü ilmeği tekrar sol yöndeki şişime alıp düz örüyorum. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Ters yüzden sırayı tamamlayıp bu kısımdaki 2 sırada örgüyü de tamamlayıp tekrar model kurulumunun ilk sırasını tarif ediyorum. Tamamladım ters yüzden sırayı ve 2 sıra örgüyü de yaptım. Yeniden model kuracağız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra üçüncü ilmeği örmeden şişimizi alıp devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği sol yöndeki şişe takıp düz ördük. Devamındaki iki tane model ilmeğini yine dördüncü sıradakini öne alıp düz örüp daha sonra diğer ilmeği düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyoruz. Modelimizin hizasına gelince yine ilk ilmeğimizi örmeden şişe alıp diğer ilmeği düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği sol yöndeki şişe takıp düz ördük. Devamındaki 2 ilmeği yönünü değiştiriyoruz. İlk sıraya alıyoruz. 4. ilmeği düz örüp daha sonra diğer ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Daha sonra bir ilmeği örmeden şişimizi alıp sıradaki ikinci ilmeği düz örüp tekrar örmeden aldığımız ilmeği sol yöndeki şişe takıp düz örüyoruz. Karşı yönden sol yöndeki şişten ilk 2 ilmeği aldık yine. Daha sonra üçüncüyü takıp dördüncü ilmeği öne alıp düz ördük. Diğer ilmeği de düz ördük ve son olarak modele dahil olmayan düz ilmeğimizi örüp kenar ilmeğini örmeden taktık. Modelimiz bu dönüşüm içinde tekrar edecek. Diğer bir renkle denediğimde 3. modelin tamamlanmış hali de böyle arkadaşlar. Gayet şık bir model. Bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde çok güzel duracaktır. Bir de kazak denedim modelimle, ön kısmına uyguladım modelimi. Çoğalmış hali de böyle. Ayrıca kazağımın tam olarak anlatımını yaptım. Yuvarlak yaka bir kazak.
tüm aşamalarını tarif ettim. Kanalımda montajı bittiğinde yayında olacaktır. Modelimizin görüntüsü de böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.